Karın ağrınız önce göbek çevresinde ya da mideye yakın bir bölgede başladıysa, sonra saatler içerisinde sağ alt karına doğru indiyse, yürürken, öksürürken, arabada sarsılırken ya da sağ bacağınızı hareket ettirirken ağrı artıyorsa bu basit bir gaz sancısı olmayabilir. Bu tablo apandisitin klasik başlangıç şekillerinden biri olabilir. Ve apandisit bazen hafif bir karın ağrısı gibi başlayıp zamanında fark edilmezse apandisin delinmesine, karın içinin iltihaplanmasına ve ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. O yüzden bugün size şunu anlatacağım. Karın ağrısı ne zaman masumdur, ne zaman apandisit açısından tehlikelidir. Gelin herkesin anlayacağı şekilde adım adım anlatalım. Önce en önemli soruyla başlayalım. Apandisit ağrısı nasıl başlar? Apandisit ağrısı çoğu zaman doğrudan sağ alt kadranda başlamaz. Genellikle ilk ağrı göbek çevresinde, karın orta kısmında ya da mideye yakın bölgede hissedilir. Bu yüzden birçok kişi başlangıçta bunu gaz sancısı, mide üşütmesi, hazımsızlık veya yediğim bir şey dokundu diye yorumlar. Ama apandisitte önemli bir özellik vardır. Ağrı zamanla yer değiştirebilir. Başta göbek çevresinde olan ağrı birkaç saat içerisinde sağ alt karın bölgesine yerleşebilir. Biz buna ağrının göç etmesi yani ağrı migrasyonu diyoruz. İşte bu yüzden şu cümle çok önemlidir. Karın ağrısı başladı, geçmedi, giderek arttı ve sağ alt kadrana doğru yerleşti. Apandisit mutlaka akla gelmelidir. Peki gaz sancısından farkı ne? Gaz sancısı genellikle dalgalı olur. Bazen artar, bazen azalır. Gaz çıkarınca, tuvalete gidince ya da pozisyon değiştirince rahatlama olabilir. Ama apandisit ağrısı çoğu zaman giderek belirginleşir. Tabii şunu da unutmamak gerekir. Her karın ağrısı apandisit değildir. Ama bazı belirtiler varsa evde beklemek doğru değildir. Apandisitte en önemli uyarı işaretlerinden birisi de iştahsızlıktır. Normalde sevdiğiniz bir yemeği gördüğünüzde bile canınız istemiyorsa, karın ağrısına belirgin iştahsızlık eşlik ediyorsa bu bizim için önemli bir bulgudur. Buna bulantı eklenebilir. Bazen kusma eklenebilir. Hafif ateş görülebilir. Halsizlik, keyifsizlik, genel bir rahatsızlık hissi olabilir. Ağrı sağ alt karına yerleşmişse ve hareketle artıyorsa dikkat etmek gerekir. Burada çok önemli bir nokta var. Apandisit her hastada aynı şekilde belirti vermez. Özellikle çocuklarda tablo daha belirsiz olabilir. Yaşlılarda ağrı daha hafif olabilir ama hastalık daha ciddi seyredebilir. Gebelerde apandisin yeri değişebileceği için ağrı klasik sağ alt karında olmayabilir. Kadın hastalarda ise yumurtalık kisti, yumurtalık torsiyonu, dış gebelik veya pelvik enfeksiyon gibi durumlar apandisitle karışabilir. Bu yüzden benim ağrım tam sağ altta değil, o zaman apandisit değildir demek doğru değildir. Aynı şekilde ateşim yok, o zaman apandisit olamam demek de doğru değildir. Apandisit bazen ateş olmadan da başlayabilir. Peki apandisit tam olarak nedir? Apandis kalın bağırsak başlangıç kısmından çıkan sağ alt karın bölgesinde bulunan küçük parmak şeklinde bir bağırsak uzantısıdır. Apandisit ise bu yapının iltihaplanmasıdır. Halk arasında apandisin patladı denildiğinde aslında anlatılmak istenen şey iltihaplanan apandisin delinmesidir. Bu duruma perfore apandisit diyoruz. Perfore apandisit gelişirse tablo basit bir ameliyat sürecinden çıkıp karın içi apse, yaygın enfeksiyon veya peritonit dediğimiz karın zarı iltihabına dönüşebilir. Bu yüzden apandisit şüphesinde erken değerlendirme çok önemlidir. Peki apandisit neden olur? Apandisit çoğu zaman apandisin iç kanalının tıkanmasıyla başlar. Bu tıkanıklığa bazen sertleşmiş küçük bir dışkı parçası neden olur. Buna tıpta fekalit diyoruz. Bazen ise bağırsak enfeksiyonları sonrası lenf dokuları büyüyebilir ve apandisin kanalını daraltabilir. Daha nadir olarak parazitler, yabancı cisimler veya tümöral nedenler de tıkanmaya yol açabilir. Kanal tıkanınca içeride salgılar birikir, basınç artar, kan dolaşımı bozulabilir, bağırsakta normalde bulunan bakteriler bu kapalı ortamda çoğalmaya başlar. Sonuçta apandis şişer, iltihaplanır ve zamanında müdahale edilmezse delinebilir. İşte bu yüzden apandisit biraz bekleyeyim, ağrı kesici içerim geçer denilecek bir hastalık değildir. Burada ağrı kesici konusunda ayrıca değinmek istiyorum. Ağrı kesici bazen ağrıyı geçici olarak azaltabilir ama içerideki iltihabı ortadan kaldıramaz. Ağrı azaldı diye hastalık tamamen geçti sanmak yanıltıcı olabilir. Özellikle ağrı devam ediyorsa, yer değiştiriyorsa, sağ alt karnına oturuyorsa veya hareketle artıyorsa sadece ağrının azalmasına güvenmek doğru değildir. Şunu akılda tutun. Ağrının azalması her zaman hastalığın geçtiği anlamına gelmez. Peki doktorlar apandisiti nasıl anlar? Apandisit tanısı tek bir bulguyla konulmaz. Yani sadece sağ alt karın ağrıyor diye kesin apandisit diyemeyiz. Sadece kan tahlili yüksek çıktı diye de kesin apandisit diyemeyiz. Tanı hastanın anlattıkları, muayene bulguları, kan testleri ve gerekirse görüntüleme yöntemleriyle birlikte konulur. Muayenede sağ alt karında hassasiyet var mı? Bastırıp bırakınca ağrı artıyor mu? Karın duvarında sertlik var mı? Hasta hareket ederken ağrı belirginleşiyor mu? Bunlara bakılır. Halk arasında bastırınca değil, bırakınca daha çok acıyor diye tarif edilen bulgu karın zarının etkilenmeye başladığını düşündürebilir. Kan tahlillerinde lökosit dediğimiz beyaz kan hücreleri ve SRP dediğimiz iltihap göstergesi incelenebilir. Bunlar yüksek olabilir ama tek başına lökosit yüksekliği apandisit demek değildir. Çünkü vücutta birçok enfeksiyon veya iltihabi durumda bu değerler yükselebiliyor. Görüntülemede ise hastaya göre ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya bazı özel durumlarda MR kullanılabilir. Ultrason özellikle çocuklarda, genç hastalarda ve gebelerde sık tercih edilir. Çünkü radyasyon içermez. Yetişkinlerde, kilolu hastalarda veya tanı net değilse bilgisayarlı tomografi apandisit tanısında çok değerli bilgiler verebilir. Gebelerde ise radyasyon hassasiyeti nedeniyle ultrason sonrası gerekirse MR gündeme gelebilir. Yani tanıda tek bir kalıp yoktur. Hastanın yaşı, cinsiyeti, gebelik durumu, muayenesi, kan değerleri ve görüntüleme bulguları birlikte değerlendirilir. Şimdi gelelim en çok sorulan soruya. Apandisit nasıl tedavi edilir? Apandisitin klasik ve kesin tedavisi iltihaplanan apandisitin cerrahi olarak çıkarılır.
çıkarılmasıdır. Bu ameliyata apendektomi denilir. Günümüzde uygun hastalarda çoğunlukla laparoskopik yani kapalı yöntemle yapılır. Karın duvarına açılan küçük kesilerle kamera ve cerrahi aletleri girilir. İltihaplı apandisit bulunur, güvenli şekilde çıkarılır ve karın içi değerlendirilir. Kapalı ameliyatın avantajları arasında daha küçük kesi, daha az yara izi, daha hızlı iyileşme ve günlük hayata daha erken dönüş sayılabilir. Ama her hasta kapalı ameliyata uygun olacak diye bir kural yoktur. Eğer apandisit delinmişse, karın içinde yaygın iltihap varsa, apse varsa veya cerrahi sırasında güvenlik açısından gerekirse açık ameliyat tercih edilebilir. Burada amaç yöntemlerden önce hastayı güvenli şekilde tedavi etmektir. Peki apandisit antibiyotikle geçer mi? Bu soru gerçekten çok sık soruluyor. Cevap şu: bazı seçilmiş, komplike olmamış apandisitlerde antibiyotikle tedavi seçeneği değerlendirilebilir. Yani erken, sınırlı, delinmemiş, apse yapmamış bazı olgularda antibiyotikle tedavi mümkün olabilir. Ama bu her hasta için uygun değildir. Eğer apandiste fekalit varsa, perforasyon şüphesi varsa, apse gelişmişse, yaygın karın zarı bulguları varsa, hastanın genel durumu bozuluyorsa veya ağrı giderek artıyorsa cerrahi tedavi daha güçlü şekilde gündeme gelir. Ayrıca antibiyotikle düzelen bazı hastalarda ilerleyen dönemde apandisit tekrar edebilir. Bu yüzden apandisit antibiyotikle kesin geçer demek doğru değil. Ama kararı hastanın kliniği, muayenesi, görüntülemesi ve cerrahi değerlendirme belirler. Peki apandisit tedavi edilmezse ne olur? En korktuğumuz durum apandisin delinmesidir. Apandis delindiğinde içindeki iltihaplı içerik karın boşluğuna doğru yayılır. Bu durumda peritonit dediğimiz karın zarı iltihabı gelişebilir. Karın içinde apse oluşabilir, enfeksiyon yaygınlaşabilir, hasta daha ağır bir tabloyla hastaneye başvurabilir. Bu yüzden apandisit şüphesinde zaman kaybetmemek önemlidir. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve gebelerde gecikme daha da riskli olabilir. Ameliyat sonrası süreç ise çoğu hastada düşündüğümüz kadar zor değil. Eğer apandisit erken evrede yakalandıysa ve delinme ya da apse gibi komplikasyonlar gelişmediyse hastalar genellikle kısa sürede ayağa kalkar. Çoğu hasta kısa süre içinde taburcu olabilir. Ameliyat sonrasında beslenme hastanın durumuna göre kademeli olarak düzenlenir. Önce sıvı ve hafif gıdalarla başlanabilir. Sonra yavaş yavaş normal beslenmeye geçilir. Kapalı ameliyat sonrası günlük hayata dönüş daha hızlı olabilir. Ama ağır kaldırma, yoğun egzersiz, yara bakımı ve kontroller konusunda mutlaka doktorun önerilerine uyulmalıdır. Şimdi videonun en önemli kısmına geldik. Hangi durumda vakit kaybetmeden acile başvurmalısınız? Eğer karın ağrınız giderek artıyorsa, ağrı göbek çevresinden sağ alt karına doğru yerleşiyorsa, yürümekle, öksürmekle, zıplamakla veya arabada sarsılmakla ağrı artıyorsa, belirgin iştahsızlık varsa, bulantı veya kusma eşlik ediyorsa, ateş varsa, karında sertlik, yaygın hassasiyet veya dokunmakla ciddi ağrı varsa, ağrı saatler içerisinde geçmek yerine şiddetleniyorsa, baygınlık hissi, soğuk terleme veya genel durum bozukluğu varsa gazdır geçer deyip evde beklemek doğru değildir. Bu durumda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Özellikle sağ alt karına yerleşen ve giderek artan karın ağrısı ciddiye alınmalıdır. Sonuç olarak şunu unutmayın. Apandisit bazen çok masum başlar. İlk başta sadece mide ağrısı, gaz sancısı veya hazımsızlık gibi hissedilebilir. Her karın ağrısı apandisit değildir. Ama bazı karın ağrıları da beklemeye gelmez. Erken tanı tedaviyi kolaylaştırır. Gecikme ise delinme, apse, karın içi enfeksiyon riskini artırabilir. Apandisit, karın ağrısı veya genel cerrahi ile ilgili merak ettiğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sağlık sohbetinde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.